Eski insanların idrakları da, irfanları da yüksekti. O yüzden dünyaya ne maksat ile geldiklerini çok iyi kavramışlardı. Bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihan için geldik. Askeriyedir yani. Asıl yurdumuz ise ahiret yurdudur. Eski insanlar öyle. Tertemizce bu düşünceye zarar vermeden kalplerine yerleştirebilmişler. Geldiğimiz noktada maalesef oryantalist çalışmalar temiz düşünceye çok zarar verdi. Çok zarar verdi. Şu son dönemlerde duyduğumuz soruları eski yüzyıllara gittiğimizde hiçbirinde duymamıştık. Çünkü ilim cihetinde de irfan cihetinde de güzel noktadaydı hepsi. Bizim şu an vesvese olarak peşine düştüğümüz birçok meseleyi ilim zannetmemiz maalesef bizi enteresan noktalara taşıdı. Nasıl noktalara? Kişi deist oldu ama cuma namazına devam etti. İmanı savunur ama aynı zamanda evrimi de savunur. Kur'an'ı kabul eder ama hadisleri kabul etmez. Mucizeyi inkar eder, kaderi inkar eder, kabir azabını inkar eder, şefaati inkar eder. Hazreti Adem'in babası vardır der kimisi. Kimisi Meryem annemiz için çift cinsiyetlidir der. Kimisi Allah Azze ve Celle için geleceği bilmez der. Kimisi haşa Muhammed postacıdır der aleyhissalatü vesselam. Kimisi Efendimiz aleyhissalatü vesselama hazret demek bir protokoldür. Ne gerek var bunlara der. Çok enteresan. Geldiğimiz yer burası. Bir eski temiz düşüncelere bakın. Babaannenizin dinine bakın, dedenizin dinine bakın. Bir onlardaki o temiz düşünceye, berrak düşünceye bakın. Kalplerindeki parıltıya bakın. Bir de geldiğimiz noktada bunların peşine düşmeyi ilim olarak zannedenlere bakın. Geldiğimiz nokta burası. Maalesef böyle. Neden böyle oldu? Çünkü güzel bir proje var. İyi de yönetiyorlar maalesef. Otoriteyi kaldıralım. İnsanların akıllarını, ama hangi insanların? Enaniyet aslında yaşayan insanların. Hangi asırdayız? Enaniyet aslı. İnsan yaşlandıkça enaniyeti gençleşir diyor. Allah Allah. Böyle bir asırda otoriteyi kaldıralım, usulü kaldıralım, esası kaldıralım. İnsanları baş başa akıllarıyla birlikte buluşturalım ve şu cümleyi sen levha yaparım. Ben okur anlarım. Başkasına ne gerek var? İnsanları uçurumdan bu cümle ile yuvarladıktan sonra artık gidilecek yer bellidir. Maalesef uzun süredir uğraşılan bu meseleler bizim içimize de sokulmuş mudur? Evet. Peki şu an bizim içimizde bu faaliyeti yürüten o müsteşrik zihniyet dışarıdan yabancı insanlar mıdır? Hans mıdır? Başka bir şey midir? Değildir. Hasan'dır, Ali'dir, Mahmut'tur. Bizim içimizdendir yani. Hani oduncunun bir tanesi ormana girmiş. Ağaç da şöyle söylemiş. Bu adam beni kesemezdi de elinde tuttuğu baltanın sapı benden. O yüzden beni kesebiliyor demiş ya. İşte bize aynı bu cihette bizzat içimizden, hatta kalbi Allah Allah diye çarpan birisinin yardım almak için dayandığı bir yerden bunlar gelince bu asırda işlerin rengi çok değişmiştir. Ve bir proje başlamıştır. Nedir proje? Mealcilik. Duymuş muydunuz? Yani Kur'an'ı mealinden oku, ne bir fikir al, ne araya kimseyi sok. Sen zaten zeki bir insan değil misin? Evet. Tekrar hatırlatalım. Enaniyet aslındayız. İnsanı biraz bu cihette gıdıkladık mı zaten iş bitiyor. Zekisin, sen okursun, anlarsın. Yani haşa ve kella öyle diyorlar. Yani çok ağır bir ifade ama Abdülkadir Geylani Hazretleri hangi üniversiteyi bitirmiş? Onun anlayacağını ben anlamayacağım. Öyle ifadeler böyle. Yani İmam Azam. Bakın işlerin gittiği yerlere bakın. Yani o hangi fakülteyi bitirmiş de onun anladığını benim gibi birisi anlamayacak? İşlerin gittiği yerler burası. Bu projeye de mealcilik diyorlar. Çok da güzel isimleri de var. Kur'aniyun, Kur'ancılık. Yani böyle bir isimle size gelinse ne diyebilirsiniz bu ifadeye karşı? Kur'ancılık, Kur'aniyun değil mi? Yani ismi de maalesef süslü. Bir ufak noktayı hatırlatmak istiyorum. Protestanlıkla ilgili ben çok benzetiyorum. 16. yüzyılda Hristiyanlığın içine sokulan o protestanlık süreci aynı bu mantıkta olmuştur. Şu cümleye lütfen bugün dikkat edelim. Kişi ile kitabı baş başa bırakalım. Projeyi anladınız mı? Kişi ile kitabı hiçbir otorite olmadan, hiçbir rehber olmadan, araya başka uzmanların görüşü olmadan kişi ile kitabı baş başa bırakalım. Daha sonra kişilerin fikirleri zaten ortalığı çorba yapacak mı? Yapacak. Ondan sonra aradan neyi de çıkaralım? Kimsenin anlamadığı kitap kimin işine yarayacak? Ondan sonra aradan kitabı da çıkaralım. Yani 16. yüzyıldaki başlatılan bu protestanlık düşüncesi İngilizlerin eliyle başlatılmış. Hindistan'da çok ciddi akımlara sebep olmuş. Mısır'da da maalesef orada bile belli bir kitleye ulaşmış. Şu an bu vatan ve milletin içerisinde de devam ediyor mu bu süreç? Hem de ne şekilde devam ediyor? Yani bugün belki bir insanın ya bir ilmi altyapın olsun,
şöyle filanca fakülteye git dediği fakültelerin içerisinde asıl yayınlanan temel yerleri olmuş durumda. Maalesef durum buraya gidiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle sadece Bedir ve Uhud'da adam elemiyor. Hala günümüzde de eliyor mu? Eliyor. Farklı metodolojiyle mi eliyor? Evet, farklı bir metodolojiyle eliyor. İlk konumuz anlaşıldı herhalde. İlk konumuz mealcilik. Araya bir otorite girmesin. Kişiyle kitap baş başa bırakılsın. Maalesef bu düşünce şekli cihetinde başka ekollerde de yer yer olabiliyor. Hiç unutmuyorum, bir gün İzmir'deyim. Yıllardır dersini dinlediğim, manaları da iyi yorumladığını anladığım bir tane vakıf abi var. Bir tane de vakıf bir arkadaşım var. Bir gün vakıf arkadaşım böyle ciddi bir şekilde bir şey konuşuyoruz. Dedi ki sen şimdi dedi Risale-i Nur'da bir meseleyi tam idrak etmesen, kitabın yazdığını mı baz alacaksın yoksa o vakıf abinin söylediğini mi baz alacaksın? Tabii ki dedim vakıf abinin söylediğini baz alacağım. Çünkü bu kitabı benden fazla okudu. Ben onun düşüncelerini de defalarca tahlil ettim, analiz ettim. Ben neyim ki şimdi onun anladığı Risale-i Nur'u bu yaşımda o şekilde anlayabilirim? Olur mu öyle şey dedi. Kitapla arana bir şey koymayacaksın, okuduğunu anlayacaksın. Yani şimdi bu okuduğum metnin siyakı sibakı yok mu? Başka yere bakan meseleleri yok mu? Yani bir mesele bir meseleyi nesedemez mi? Yani bunların bütününü bir anda nasıl görebilirsin? Tabii ki de birilerini rehber alacaksın. O yüzden böyle bir düşünce yer yer başka durumlarda da olabiliyor. Kişiyle kitabı yalnız bırak. Ya burada biz pay etmeyi unutuyoruz. Kitabı bireysel okumak önemli mi? Çok önemli bir şey. Yani bugün burada birçok insanın günlük okumasını takip ediyoruz. Günlük okuman lazım. Bunun yanında ders alman lazım. Ders çalışman lazım. Kimi filanca noktaları yakalayan insanları dinlemen lazım. Ve en önemlisi biz şimdi ne yapıyoruz? Müzakere yapıyoruz. Neden? Allah'ım benim tek başıma anlayamadığım bu manaları senin rızanı kazanabilmek için toplanıp Karadeniz'in küçük çaylarının yağmur bulutlarını çektiği gibi dua edip senden istiyoruz. Ne olur senin muradını bize bildir. Burada bilgiyi çok güzel ben anlayayım da değil konu. Konu bilgi de değil. Senin muradını anlamayı kalbime nasip et. Asıl mesele tam burada. O yüzden maalesef bu akımları az önce bahsettiğim 16. yüzyılda geçen akıma benzetiyorum. Kişiyle kitabı baş başa bırak. Çorba yapsın gitsin. Öyle yani. Allah Allah. Şimdi birazdan daha iyi anlayacaksınız dersin devamında. Meal Kur'an'dandır. Ama meal Kur'an değildir. Asla değildir. Kur'an'ın yerine asla okunmaz meal. Nedir meal? Mütercimin kelamıdır. Öyle değil mi? Onu çevirenin kelamıdır. Siz internette bir ayeti Google'a yazdığınızda birçok meal çıkıyor mu önünüze? Neden bir tane çıkmıyor? Her mütercim kendine göre anladığını yazıyor. Meal bu yani. Ama Kur'an'a bak, 1400 yıl boyunca bir harfi değişmemiş. Ama meale bak, herkes kendi istifadesini oraya yazıyor. Ben elimdeki bir bardağı denize daldırsam, bardaktaki su denizdendir. Ama bardaktaki su deniz değildir. İşte meal bu kadar. Kur'an'a daldırılmış bir bardak sudur. Fark çok büyük. Meal demek beşerin Kur'an'dan anladığı manayı kendi yorumuyla yazması. Kendi yorum var mı burada? Evet. Peki buna mukabil biz neyi savunacağız bugün? Tefsiri savunacağız. Tefsir nedir? Tefsir Kur'an'ı anlama faaliyetidir. Neyi anlayacağız? Allah'ın benden istediği nedir? Ailemden istediği nedir? Çocuğumdan istediği nedir? Toplumdan istediği nedir? Bu mesleği yaparken beklentisi nedir? Yani Allah Azze ve Celle'nin muradını anlamaya tefsir deniyor. Anladınız mı? İnanılmaz bir fark. Allah Azze ve Celle'nin muradını anlamaya tefsir, bir mütercimin kendi yorumunu yazmasına da meal deniyor. Bu zamana kadar kaç tefsir yazılmış biliyor musunuz Kur'an üstüne? 350 bin tefsir yazılmış. 350 bin tefsir. Ne demek bu? Görüyor musunuz? Kur'an gibi bir denizi, bir deryayı anlama mücadelesi yıllar içerisinde hep böyle gerçekleşmiş. Şimdi siz bunu bir mütercimin kendi çevirisini okuyacaksınız, anlayacaksınız. Bir de hüküm üstüne inşa edeceksiniz. İnanılır gibi değil. Çeviri noktasında yine anlaşılması gereken bir mesele. Bir dil orijinalinden çevrildiği anda bütün ihtişamını kaybeder mi? Bunu hepimiz biliyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. Örnek olarak neler var sizde? Dublajlı filmler var değil mi? Dublajlı filmleri izlemişsinizdir. Orijinal sesiyle izlemek başkadır, dublaj ile izlemek başkadır. Yani hiçbir metni orijinalinden çevirdiğinde asıl manayı alamaz. Şebi yeldayı müneccimle muvakkit ne bilsin? Müptelayı gama sor ki kim geceler kaç vakittir? Hadi bakalım. Hadi çevirelim aynı karşılığını alalım. Mümkün mü? Bakın Türkçeyi konuşuyoruz. Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi. Her merhem her yareye derman mı sanırsın? Hiç ummadığın çözer esrarı derunun. Sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın? Hadi çevirelim.
Hadi bakalım şimdi bunu çevirdiğimizde biz bunun ne karşılığını alacağız? Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı, ahıma muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zahil. Beni tana eyleyen gafil, seni ger güç utanmaz mı? Hadi çevir. Hadi çevir bakalım şimdi aynı lezzeti, aynı tadı alabilecek miyiz? Niye alamıyoruz? Çok önemli yine. Kur'an'ın lafızları elbise değil, cilttir. Deridir. Deriyi söküp günlük çıkaramazsınız. Demek ki Kur'an'ın lafızları ölü değil, deridir. Elbise değil, cilttir. Ondaki lezzeti hiçbir çeviriden alamazsın. Bunu kendileri de biliyor. Şimdi ya bunları Türkçe söylemek lazım, herkes okusun diyenler Beethoven'ın 9. senfonisi için bunları söylemez. Molière'nin şiirleri için bunları söylemez. Mozart'ın Figaro'su için bunları söylemez. Almanca, İtalyanca, Fransızca ilahir. Şimdi madem çeviriyle daha iyi anlaşılır, bunları neden çeviremiyoruz? Çünkü nefisleri aynı lezzetleri almayacaklarını çok iyi biliyorlar mı? Çok iyi biliyorlar. Ama konu Kur'an'ın hakikatleri olduğunda ya zeki bir insansın. Bunun Türkçesi olmadıktan sonra nasıl bu işi çözümleyeceksin deyip mealciliğe sevk ediyorlar. İnanılmaz bir mesele. Türkiye'de 1925'te merhum Elmalı Hamdi Yazır meal yazmıştır. Malumunuz bir önce Mehmet Akif'e teklif edilmiştir. İlahir. O meseleler derin. Kendisinin yazdığı 9 ciltlik eserinin başında, şimdi metin bende var. Çok uzun metin. Size okumanıza sevk edeceğim çünkü ders uzun. Ya kendisi ısrarla diyor ki bak sakın ha bu iş mealle olmaz. Sakın bir tefsirsiz bu kitabı elinize almayın diyor. Zaten bu gayeyi savunmak için yazdığını söyleyenler de çoktur. Bak sakın bu meali tek başına eline almayınız. Yani bir tefsir olmadan bu mesele olacak iş değildir. Yani 6664 sayfalık koca tefsirle ölçülmeyen Kur'an'ı muhtasar bir meal ile ölçeceksin. Merhum Elmalı ona vurgu yapıyor. Yani tefsirle bile tam murat anlaşılsa bir tane yeter. 350 bin yazılmaz. Yani bu kadar bahsedilen ve hala Allah Azze ve Celle'nin bu asra bakan muradını anlama çabası dururken sen kasır bir tane meal ile alacaksın, Kur'an'daki bütün hükümleri idrak edeceksin. İnanılır gibi değil.